Merhabalar. Arkadaşlar sizlere kolektif bir açılım hazırladım. Uzun zamandır terapi meditasyon açılımları yapmıyordum. Enerjiyi temizleyip yükseltme açılımı sizlerle olacak birazdan. Bu tarz açılımlar çok tercih edilmediği için deste seçi yapmak istemiyorum. Benim daha çok zamanımı alıyor çünkü ama açılımsız da sizleri bırakmak istemedim. Sizlerden bir ricam var. Şimdi bu tarz açılımları pek fazla izleyen olmadığından daha çok az izleyen arkadaşlarımın enerjisi burada aktif olacağından ve ben de mavi ve yeşil renklerini fazlasıyla kullandığımdan herhangi bir mavi ya da yeşil renk içeren emojiyi yoruma bırakmanızı istiyorum. Bu kalp olur, çiçek olur fark etmez. Neyi istiyorsanız. Mavi ya da yeşil. Renklerimiz bunlar. Evet hadi dizilimi yapalım. Ne kadar kolay oldu yapıştırınca. Şöyle bir hamlede. Evet bakalım nelerle karşılaşacağız. Bu arada şu anda videoya aldığım kamera yeni. Ses daha farklı çıkabilir. Değişiyor arkadaşlar cihaza göre. Bazen sesim olduğundan daha ince çıkıyor, daha kalın çıkıyor. Daha gür çıktığı oluyor. Cihaza göre dediğim gibi farklılık gösteren bir durum. Bakalım bunda nasıl olacak. Kağıdım düştü bir saniye. Bu açılımları dizmekte bana yardım eden not defterim, kağıdım düştü. Tekrar kayma olasılığı var ama şurada şöylece dursun. Bunu sadece bir numaralı kısma koyacağım. Şu. Evet önce sizi saran, sarmalayan enerji neymiş bir buna bakalım. Tabii arkadaşlar bu enerjiyi temizleyip yükseltme açılımı olduğu için bu kısmı negatif yorumlayacağız. Pozitif bile gelse kartlarımız. Aile kartı, eli kolu bağlı, para beşlisi ve yıkım teması. Zaten şuradaki 3 kartımızın anlamı da negatif. Şimdi bir kısmınızın ailesi, çocukları ya da kendi çocukluğundan gelen sıkıntılar sizi olumsuz olarak sarıp sarmalayan enerji şeklinde geldi. Çocuklarla ilgili konular elinizi kolunuzu bağlıyor olabilir. Maddi manevi sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bir çıkış yolu, çözüm yolu bulamıyor olabilirsiniz. Bir şeylerden korkuyorsunuzdur. Bu başınıza gelmiştir. Ya da başınıza gelmediyse de bakış açınız çok kötümser, çok olumsuz olduğu için negatif bir enerji içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada oturan biraz da üstü başı harap biçimde bir kişi var. Kapı kapalı. Kapının kenarında bir anahtar mevcut. Ama o kadar karamsar, o kadar kendi içine gömülmüş. Belki kapının dışında kendisini hissediyor ya da bu kapıyı açabilecek bir anahtara sahip olmadığını, olamayacağını düşünüyor ki böyle bir durum kendisinin enerjisini aşağıya çekiyor olarak gelmiş. Bu sizsiniz. Bir anahtar kaybetmiş olabilirsiniz. Bir çıkış yolu, bir çözüm yolu ya da gerçekten arkadaşlar somut olarak bir anahtar bile kaybetmiş olabilirsiniz. Bu sizin elinizi kolunuzu bağlıyor olabilir. İletişimle ilgili aile fertlerine de anlatamadığınız ya da çocuklarınızın size ifade edip anlatamadığı bir durum karşısında çözümsüz kalıyor olabilirsiniz. Tüm bunlar negatif enerji olarak gelmiş. Kendi çocukluğunuzda bir yıkım yaşadıysanız, reddedilme, terk edilme, bırakılma, dışlanma, bu tarz duygu durumlarınızın son zamanlarda gün yüzüne çıktığını, sizi sarıp sarmaladığını burada da söyleyebilirim bir kısmınız için.
Ama şu anda baktığımda bana maddi kayıp yerine daha fazla manevi bir kayıp teması yansıyor kartlardan. Arkadaşlar bu arada çok 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 benim içinde rahatsızlık verici bir şey. Tam karşıdaki binada bir maalesef inşaat söz konusu. Camları kapattım ama hala yansıyabilir. Ve belki de bir hafta 10 gün sürecek bir durum. Yine de sizleri videosuz bırakmak istemediğimden başına oturdum ama yansıyor tabii ki de. Yapacak bir şey yok. Buraya odaklanmaya çalışın. Şimdi enerjiyi temizleyip yükseltme açılımı yapıyorum. Oturduğum yerde bana da sinir basıyor. Gerçekten. Yani düşünsenize ben burada negatif enerjiyle doluyorum. Size çok pozitif bir enerji aktarmaya çalışıyorum. Benim açım da zor. Açımdan da zor. Bana kim pozitif enerji verecek? Gıcık oldum ya sese. Bir de ben sese karşı çok duyarlı bir insanım. Yüksek sese tahammülüm yok. Beynimin içinde dönüyor sanki o makina. Neyse durdu şimdi. Biraz daha bakalım. Şöyle bir durum da söz konusu gibi. Burada geleceğe yönelik bir konu var arkadaşlar. Çocuğunuz varsa eğer kendi çocuklarınızın geleceğini hazırlamak açısından eliniz kolunuz bağlı hissediyor olabilirsiniz. Belki ben onlara güvenli bir gelecek sunabilecek miyim? Onlara bir yatırımım var mı? Ama yok ki. Yani elimdekini de kaybettim ya da kaybeder miyim korkusu ile kendinizi de şey yapıyor olabilirsiniz. Dolduruşa getiriyor ya da enerjinizi aşağı çekiyor olabilirsiniz. Daha çok gelecek planları ile ilgili olan bir konuda da mesaj veriyor kartlar. Dikkatimi şu çocuğun ayağı çekti. Evet yani oyun oynadığı için böyle ama sağ ayağı havada sol ayağının ucu basıyor. Üstü de ayakkabısının rengi de yeşil. Harekete geçme, hareket enerjisi. Ve burada bakın bir çember var. Burayla ilgili belki sınırlar. Bir şeyin dışına çıkmak ya da bir durumun içinde, merkezinde kalmakla ilgili bir durum olarak da söyleyebilirim ki zaten şurada reddedilme ya da dışlanma tarzında bir şey yorumlamıştım. Böyle bir durum sizi sarıp sarmalıyor olarak çıktı. Kendinize uyanı alın. Daha çok aileyle ilgili durumlar gelmiş. Şöyle de olabilir arkadaşlar. Bir çocuk kaybetmek, çocuk sahibi olmak istemek ama olamamak, bu konuda elinizin kolunuzun bağlı olması ya da biraz daha özgürleşmek istiyorsunuzdur ama çocuklar sizin elinizi kolunuzu bağlıyordur. Belki iletişim konusunda, belki bir yere gitme konusunda, mekan ile ilgili. Belki siz kariyer için bir yere gitmek durumunda kalıyorsunuz ama hüzünlü bir gidiş ya da hüzünlü bir durum olacak bu. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Peki şimdi bu enerji sizi nasıl etkiliyor buna bakalım. Evet, bitişler, ayrılıklar geldi. Kök çakradan etkileniyorsunuz. Cesaretiniz kırılıyor, huzursuz, mutsuz hissediyorsunuz ve güvensiz hissediyorsunuz. Ayrıca etrafınızda arkanızdan iş çeviren insanların varlığını görüp sırtınızdan bıçaklanmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Bazı şeyler sizin için acı, bitiş, sonlanmalar içeriyor olabilir. Buradaki aldatmayı her türlü bir aldatma olarak da ele alabilirsiniz. Arkanızdan iş çevrilmesi, maddi olarak dolandırılmak, güveninizi zedeleyen insanlar içinde olmak, iş ortamındaki, arkadaş ortamındaki bireylerin sizi hançerlemesi. Her şekilde burada böyle bir olumsuz etki altında kaldığınız çıkıyor. Ve bazı şeylere de arkanızı dönüp önünüze bakmaya, yeni bir sayfa açmaya çalışıyorsunuz. Dibinde dibini görmüş olduğunuz çıkıyor burada. Hala bir güneş ışığı var mı bu şafak karanlığından sonra diye düşünenleriniz varsa bu olacak ama biraz zor olabilir. Kök çakra bizim ait hissetme çakramızdır. Bu enerji sizi nasıl etkiliyor? Ait olmadığınız bir ortamda duruyor gibi hissedebilirsiniz. Kendinizi bir güvende hissetmeme, hatta maddi olarak da güvence altında olmama durumu yaşıyor olabilirsiniz. Aile konusuyla, aile kurmakla ilgili, bağlanmakla ilgili bir problem olabilir. Ya da diyelim arkadaşlar aileye ya da çocuklara çok fazla bağlandınız. Hatta burada bir bağımlılık söz konusu oldu. Bu durumla ilgili bir sıkıntı olabilir ama bu buradan daha bağımsız olarak sizin arkanızdan çevrilen işlerin kalbinizi kırması, bir yandan buna inanamama, bir yandan da acı bir gerçeğin
ortada olması gibi bir durum çıkmış. Peki sizi saran bu enerjiyi siz nasıl temizleyebilirsiniz? Mesajlar çok net, bakın, bırakarak. Çok fazla emek vermiş olabilirsiniz. Yeniden değerlendirdiğinizde, bir şeyin başına durup beklediğinizde belki o ektiğiniz şeyler size bolluk bereket getirmeyecek. Daha farklı bir yere tohum ekebilirsiniz ama bakın burada bir bolluk bereket teması var arkadaşlar. Doğada topraktan bir sürü bir şeyler çıkıyor ve burada da aynı şekilde. Olumsuz insanları, ortamları bırakarak ya da aşırı derecede kontrolcü olup ısrarcı olarak sıkı sıkıya tuttuğunuz şeyleri birazcık olsun gevşeterek bu enerjiden kurtulabilirsiniz dedi. Ben ille de şu kapıdan gitmek istiyorum, ille de oradan yol almak istiyorum. İlle de bir şeyin başında inatla, ısrarla ve sabırla beklemek istiyorum dediğiniz noktada bazen sabır işe yaramayabilir. Doğru yerde beklemiyorsanız. Tekrar bir durum değerlendirmesi yapmanız. Bu yaptığım şeyin bana getirisi ne olabilir? Ya da ben böyle bir duraksama yaşıyorum ama bunun kaynağı ne? Buna bir bakmalıyım. Neden bir bolluk berekette azalma var? Ya da neden istediğim gibi bir artış yok? Dediğiniz noktaları tekrar değerlendirdiğinizde burada bu enerjiden sıyrılmış olacaksınız. Bakın, bir enerji kartımız gelmiş. Üstelik 3'e 3 geldi, gördünüz mü? Bolluk bereket açısından bir güzellik gelecek. Aynı zamanda 3'te yükselmiş üstadların size vermiş olduğu mesajları da verir. Burada iç sesinizde dinleyerek ilerlemelisiniz. Nitekim burada da köpek aslında kadını çekiştiriyor. Dikkatimi çeken figürlerden biri ise burada kadının gitmek istediği yol, bu kapının açıldığı orman mavi renkte. Buradaki orman ise daha yeşil ve sarımtırak bir renkte. Belki bolluk bereketin burada olduğunu zannederek bir şeyleri bırakmıyorsunuz ama bu sizin ellerinizi daha çok acıtıyor. Ya da sizi daha çok zorluyor. Şu kapılardan birinde olabilir buradaki bahçe. Evet, şimdi gelelim kendi alanınızı temiz tutmak için neler yapabilirsiniz? Birincisi, ısrarla yanlış bir noktada olmamanız gerekiyor. Kararsızlık çıkmazı içinde de olmamanız gerekiyor. O yoldan, o kapıdan girdiğinizde burada kısır döngüden çıkmış olup kendi geleceğinizi daha parlak görebilirsiniz. Ve enerjinizde, kendi alanınızda bir artış olabilir. Bakın, buradaki pelerinli kişi de kırmızı. Kırmızı kök çakrayı verir. Az önce çıkmıştı. Ben güvensizin bir karar almak istemiyorum ya da hata yapmaktan korkuyorum. Kendi içimde duygu düşünce çatışması yaşıyorum. Ya sonradan aldığım karardan pişman olursam, geriye dönüp baktığımda kocaman bir fiyasko dersem ne olacak tarzında. Kendinizi böyle bir düşünce içerisinde tutuyorsanız buradan da uzak durmanız gerekiyor. Aslında ben şu yürüdüğünüz yolda enerjinizin artacağını görüyorum. O bolluk bereketi toplayacaksınız. Yolun kenarında ise tıpkı buradaki bahçeye benziyor, bakın. Çeşit çeşit ne o? Parlayan elmas, mücevherler bir şeyler çıkmış. Bunları toplayabilirsiniz. Ama bir kararsızlık var. İşte bunlar şu yolda mı yoksa bu yolda mı diye. İkisi de sizin için bir bilinmezlik taşıyor. Bunun cevabını almak için olumsuz tüm duygulardan, ego, gurur, kibir bunun içine dahil uzak durmanız gerekiyor ve üçüncü kişilerin etkisinden arkadaşlar uzak durursanız kendi alanınızı temizleyebilirsiniz. O bana bunu dedi. Bu yoldan mı gitsem? Bu yolda şunlar varmış. Şunları yaşayacakmışım. Orada bunlarla karşılaşacakmışım. Öteki yolda da şunlar varmış. Beni burada bekleyen durumlar böyleymiş gibi birilerinin aklıyla hareket etmemeniz gerektiğini söylüyor. Eğer bunu yaparsanız pişman olabilirsiniz. Kendi alanınızı dışarıdaki laflardan, sözlerden ve hani insanların sizi bu anlamda kendi niyetinizle çatıştıracak önerilerinden uzak tutmanız alanınızı temizlemek açısından çok önemli. Peki kendinizi nasıl temiz tutabilirsiniz? Evet, burada farkındalık çakramız gelmiş. Bakın, 6. çakra.
Çok önemli bir başlangıç yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için sadece kendi iç sesinizi dinleyin. Kendi gerçeklerinize, doğrularınıza yapışık olmanıza da gerek yok. Aşırı entelektüel davranmanıza da gerek yok. Körü körüne bir bilgiye yapışıp ona sahip olup ben buradan gideceğim, benim doğru bildiğim bu demenize hiç gerek yok. Burada mantığınızla iç sesinizi harmanlayarak ilerlemeniz size arzu ettiğiniz, hayalini kurduğunuz şeylere daha fazla yönlendirecek. Burada melekler de sizin yanınızda. Bakın gene 4'e 4 gelmiş. 4 ve 40. Bir şeylere başlayacaksınız ve enerji de sıfırlanacak. Kendinizi temiz tutmanız için 6. çakra da bize bir koyu mavi rengini verir. 3. göz çakrası. Bu daha biraz fiziksel bir yorum ya da tavsiye olarak gelecek ama arkadaşlar, florür, sodyum florür. Bu maddeden uzak durabilirsiniz biraz. Ben mesela kullanmayı hiç sevmiyorum fiziksel dünyamda da. Olabildiğince diş macunlarının içinde çok oluyor. Florürsüz diş macunları kullanıyorum. Siz de dikkat etmek istiyorsanız 3. göz çakranızın sağlığı açısından böyle yapabilirsiniz. 3. göz çakrası meditasyon müziklerini dinleyebilirsiniz. İç sesi dinleyememek ve gerçeklerin farkında olamamak gibi negatif bir enerji olduğu için kendinizle ilgili böyle bir körelme yaşadığınızı fark ediyorsanız aslında melekler size yol gösteriyor. Meleklerin yol gösterme şekillerinden, mesaj verme şekillerinden birisi de yolda yürüdüğünüzde paralarla, bozuk paralarla karşılaşmanız, kuş tüyleriyle karşılaşmanız ya da 4, 40, 400 gibi rakam sayılarla karşılaşmanız arkadaşlar. Herkes bunlara inanmaz. Ben de hayatımda sürekli bu işaretleri takip ederek dolanmıyorum, yaşamıyorum. Bu da saçma, bakın bunu da söyleyeyim. Yolda yürüyorsunuz, her tarafa mesela ne görsem bugün bana mesaj ne? Sürekli böyle bir şekilde de yaşama olmuyor. Eğer bir soru soruyorsanız akışı serbest bırakın, o cevap size kendiliğinden geliyor zaten. Diğer türlüsü zarar veren de bir konu. 4 yönün melekleri 4. 4'teki ve yön kelimesindeki ö harfi çok dikkatimi çekti. Burada kendinizi temiz tutmakla ilgili bir mesaj veriyor olabilir size bu ö harfi. Ayrıca burada su burçlarından birinin de kupa kralı ya da kraliçesi fark etmez, yengeç, akrep ya da balık, bir kişinin size yardımı dokunabilir bu anlamda. Zaten spiritüel yetenekleri olan, hisleri kuvvetli, empati yeteneği gelişmiş, duyarlı bir karakter diyebilirim. Peki son kısmımıza geliyorum artık. Şöyle biraz daha bakalım. Burada insanlardan alınan zararlar çıkmış. Şunu da söylemek isterim. Şimdi ben burada aile, çocuklar diye yorumladım ama belki bir kısmınızın da işi çocuklarla ilgili olabilir. Bu konuyla alakalı eliniz kolunuz bağlı olabilir. Umutsuzluğa kapılıyor olabilirsiniz. Kariyer konusunda atanamıyor olabilirsiniz. Daha önceden hayal kırıklıkları, yıkımlar yaşamış olabilirsiniz. Böyle bir sıkıntı da olabilir arkadaşlar. Kolektif olduğu için çok çeşitli yorumlar üretilebilir. Ve 3. göz çakrasıyla alakalı da genellikle benim içimdeki bir ses şunun bana yanlış olduğunu söylüyor ya da bu konuda yanılıyorsun diyor gibi bize mesaj veren bir çakradır. Eğer sizin son dönemlerde böyle bir durumunuz söz konusu değilse burada 3. göz çakranızla ilgili bir tıkanma, bir blokaj olabileceği mesajı veriliyor. Ya da bunu kendiniz açısından fark ediyorsunuzdur. Başka insanlara bunu göstermek ya da aktarmak konusunda sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Herkesin görme gerçekliği sizin gibi olmayabilir. Herkes her şeyi göremeyebilir. Bu konuda da bu kişilere belki de yardıma dokunacak kişi siz olabilirsiniz arkadaşlar. Ama bunun dengesini iyi ayarlamanız lazım. Aşırı derin düşünmeniz de ruhsal denge sorunları, iç huzursuzluk verebilir. Şu kısma daha çok odaklanıyorum. Kök çakra ve 6. çakra gelmiş.
Hak ettiğiniz enerjiyi hayatınıza daha fazla çekmeniz için yapmanız gerekenler neler olabilir? Bir de buna bakalım. Evet, ben burada çok fazla kalp kırıklığı, travma, acı, mutsuzluk, suçluluk, pişmanlık, kendi kendinize yüklenme, stresli geceler geçirip uyuyamama görüyorum. Kabuslar görüyorum. Ve burada yüksek benlik çıkıyor. 4. boyut, 5. boyut, dünyevi boyuttan çok daha ayrı bir mesaj geliyor. Sadece ve sadece sevgiyi görmeniz sizi değiştirip dönüştürecek şey olabilir. Bunu yapmak çok zordur bu arada, bunu da söyleyeyim. Çünkü insanız, hepimiz sinirleniyoruz. Yani hepimizin sağlıklı ya da sağlıksız egosu var. Ben dediğimiz nokta var. Aşırıya kaçan tavır tutumlarımız var. Ruhsallığı ya da ruhsal davranmayı reddetmemeniz veya eğer siz böylesiniz diye eleştiriliyorsanız ya da çevrenizdeki kişiler tarafından daha farklı algılanıyorsanız, bu da sizi üzüyorsa arkadaşlar, bu konuda kendinize zaman tanımanız gerekebilir. Ne kadar güzel bir sembolizma değil mi? Yine kağıdım düştü. İki tarafta da kalp çakrasında bir pembe kalp resmedilmiş. Etrafınızdaki kişilere sevgi dolu yaklaşmanız ama en önemlisi de kendinize böyle davranmanız lazım. Orayı da söyleyeyim. Bakın, buradaki kadının yanında bir yastık var. Buradan bakıldığında yumuşacık gözüküyor. Ama oturduğu yer ve hayali bir yatak var. Oturduğu yerde izbe, yağmurlu, kurak, dışarıda bir bölge. Tepesinde de kargalar var. Şurada bir gerçeklik var. Şurada ise bir hayali bir görüntü var. Ve şu tepedeki kuşlardan sadece bir tanesi beyaz. Diğerleri kapkara. Bu beyaz kuşun şu yastığı işaret ettiğini bana düşündürüyor kartlar. Siz bu tepedeki karanlığı görüyorsunuz ya da göremediğiniz yatağa odaklanmışsınız. Bu yok ki burada gibi. Ama buradaki duruma odaklanmanız, bazı şeyleri gözünüzde çok fazla büyütmemeniz, dehşete kapıldığınız konulara değil, daha farklı konulara bakış açınızı çevirmeniz gerekiyor. Ama arkadaşlar, kartlar, tarot kartlarında genellikle zihin kartları geldi. Kılıç beşlisi, kılıç dokuzlusu ve kılıç onlusu. Diğer kısımlar daha dünyevi boyutta olan ya da duygular, hayaller konusunda bize mesaj veren kartlar. Özellikle de zihinden atamamak, duygu konularında ya da yaşadığınız hayal kırıklığını bir türlü aklınızdan atamamanız. Bunların size kabus yaşatması durumlarını görüyorum. Hak ettiğiniz enerjiyi kendinize çekebilmeniz için ben neden bunu yaptım? Ben bunu nasıl yaparım? Benim başıma bu nasıl gelir? Ya da bu bana nasıl yapılır? Bunu hak edecek insan mıydım? Bir sürü kişi sırtımdan vurdu, korktuklarım başıma geldi, yıkıldım gibi. Böyle olumsuz şeyleri çok fazla dile getirmemeniz, düşünmemeniz, kendi kendinize sevgi enerjisi aktarmanız gerekmekte. İhtiyaç duydum ben. Melek kartlarından da seçeceğim şimdi. Geçmiş yaşam sorunu. Bu durumun kökeni, bakın kök çakra kökeni, önceki yaşamlarından birinde. Meleklerinden geçmiş deneyimlerini hatırlaman, bırakman, ders alman ve iyileştirmen için yardım iste. Evet, meleklerden bunu istemeniz gerekiyor. 4 dönüm melekleri zaten bunu isterseniz bunu size vermeye hazırlar arkadaşlar. Tabii yani burada reenkarnasyon mesajı da verebilir. Önceki yaşamlar derken şu anki yaşamınızın geçmiş yıllarını, orada deneyimlediğiniz acı dolu deneyimleri de anlatıyor olabilir. GYS. GYS'ye dikkat ettim. Geçmiş yaşam sorunu baş harfleri. Burada yaşadığınız şeylerin içinde bu harfler olabilir. Köke inmeniz lazım. Bakın, bu adamın eli yeri gösteriyor, kök çakrayı. Bu da yukarıyı gösteriyor. Belki 3. göz, belki tepe çakrası ama hiza olarak kalp çakrasında tabii. Aynı zamanda tabii bu üstüne giymiş olduğu buz mavisi, beyazımsı renk ve mor teması da yine bana
tepe çakrası mesajı veriyor. Şimdi şurada bir aile kartı gelmiş ya, son dönemlerde fazlasıyla popüler olan aile dizimi. Bu konudaki şifalandırma çalışmaları durumunuza yardımcı olacak bir haksızlıkların iyileşmesi, iyileştirilmesi, kendinizi şarj etmeniz, geriye çekmenizle ilgili bir mesaj geldi. Bakın gene kızın üstündeki bluzu kırmızı. Böyle bunu iğne iplikle uzatmış. Tekrar kalbini burada dinlendirmeye almış gibi. Bu da kırmızı. Yine kök çakrayı işaret ediyor. Bağlanmak, güvende hissetmek, ait olmak, köklenmek, çocuk sahibi olmak. Bu tarz konularla ilgili mesajlarınız geliyor arkadaşlar. Bu tarz konularla ilgili yaralar, bu tarz durumlara ilişkin şifalanması gereken şeyler var. Ve iyileşmeniz gerekmekteymiş. Çözüm, o duruma sıkı sıkıya bağlanmak, tutunmak değil. Bazen geri çekilmek ve enerjiyi serbest bırakmak. Ama çözüm üretemeyeceğiniz fikrine de kapılırsanız eğer, burada gerçekten hem kök çakra hem de üçüncü göz çakrası ile ilgili bir blokaj, bir sıkıntı olduğunu söylüyor. Şimdi o mavi ve yeşil emojilerin yanına kök çakramı şifalandırmaya niyet ediyorum. Ait hissediyorum. Sahibim, güvendeyim, korunuyorum yazabilirsiniz. Üçüncü göz çakrası içinse de içimden gelen sesi dinliyorum. Sadece akılla ve mantıkla hareket etmiyorum yazabilirsiniz. Gerçekleri görüyorum. Burada benim yaptığım yorumları olumlamalara da çevirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünkü açılım bu şekildeydi. Umarım memnun kaldınız. Benden özel danışmanlık isterseniz eğer, yorumda sabitlenmiş kısma iletişim adresimi bırakacağım. Orada seansların açık olmasına dikkat edin. Seanslar kapalı olduğunda randevu vermiyorum demektir bu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.